Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, piyasamız bir aşağı bir yukarı ya da bir yukarı iki aşağıya devam ediyor. Yayını hazırladığımız sırada yemyeşil olan piyasa bir anda kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Tabii ki bir haber mi geldi? Hayır, şimdilik bir şey yok. Şimdilik vardır mutlaka bir şey ama bakıyoruz, yani düşen bir haber yok. Gerek tweetlere, gerekse haberlere piyasada eee, yerli yabancı haberlerle gezdik dolaştık ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Neden düştü bu? Değil mi? Bir anda oklar yukarıdan aşağıya yağmur gibi yağdı. Peki bakacağız arkadaşlar. Onlara da bakıyor olacağız. Şu anda güzel kardeşlerimizden yayınımıza kimler gelmiş hemen onlara bakıyorum. İlk gelen vatansever Lazio Yaşar Sayın Milletvekili, Eyüp Kesebir, Senayi Özer, bakıyoruz yine, Hakkı Kaptan, Ersin Tutak, Onur Aydın, eee Kara Kartal, Beşiktaş, selam hocam demiş, aleyküm selam. Bekir Akan, Emre kardeşimiz, hoş geldiniz. Mehtap Uğrer, sizler de hoş geldiniz. Güzel kardeşlerimizin istekleri var, tabii ki isteklere bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Nereye kadar geri çekilebilir ya da nerelerden destek alabilir? Onları inceliyor olacağız. Evet, Erol Özkul, Rıza Köse. Merhaba hocam, bu piyasanın sizin gibi üstadlara ihtiyacı var. İyi ki varsınız, iyi yayınlar demiş. Eyvallah hocam, teşekkürler. Bakıyoruz yine, kaptanımız da gelmiş, Adem Çemrek. Murat Gündoğdu, vatansever, güzel kardeşlerimiz. Yusuf Kılıç, evet. Murat Gökok, Gökhan Uslu. Bıktık artık hocam diyor ya, bıktık. Yani ne yukarı gidebiliyoruz, tam yukarı gidecekmiş gibi ümit doğuyor ama bir anda şelale gibi düşüyoruz ya. Misal az önce 5 dakika içinde çarşı karıştı arkadaşlar. Yani büyük kırmızılıklar oluştu. Ne oldu da böyle oldu? Tabii ki bir açıklaması var. Tabii ki bizim düşündüğümüz, bildiğimiz bir şeyler var ama bazılarına basit gibi gelecek o ama çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Basit olan şeyler aslında önemlidir. Bakınız. Niye böyle olduk, değil mi? Şimdi onlara geleceğiz. Bakıyoruz şu an. Bu arada kardeşlerimizin toplanmasını bekliyoruz zaten. Evet, Eyüp Kesebir'den bahsetmiştik. Güzel kardeşimiz kaptan da gelmiş dedik. Nevzat Şenol Erdem, hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Mahmut Ali Can Şanda, sizler de hoş geldiniz. Mürşit Ünver, Baycu Noyan, iyi yayınlar hocam demiş. Fatih Şükrü Kokoğlu. Kokoğlu, öyle mi? Kokoğlu, evet. Allah ilminizi artırsın hocam, hayırlı haberler. Teşekkür ederiz güzel kardeşlerim. Selim Ömür, iyi yayınlar hocam demiş, eyvallah. KK kardeşimiz, Kripto Kazan kardeşimiz yani, katıl butonu ile kanalımıza destek verdi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. ABD cüzdanlarında hareket olmadığı, haberin fut olduğu belirtildi. Olsa haberler bize zaten düşecekti güzel kardeşim. Ben tek bir habere bakmıyorum ki. Yani hemen hemen 10 dilden haber araştırıyorum. Ama yok. Bunun bir açıklaması yoktu. Birileri bir şey saldı piyasaya mutlaka. Tabii ki burada açılan pozisyonların da önemi büyük. O ekran başında oturanlar senden benden daha akıllı güzel kardeşlerim. Evet. Kimin ne yaptığını oradan görüyor bunlar. Adam enflasyon verileri geldi. Beklentilerinin de altında geldi. Artık Bitcoin, altın, gümüş efendim. Niye altın gümüş? Çünkü altın faizi sevmiyor. Faizin de sona ereceği haberleri yayılıyor. Öyle dedikodu yani söylentiler de beklentiler de o yönde hatta. Önümüzdeki toplantılarda. Altın faizi sevmediği gibi onda da bir tırmanış olacaktır diye düşünenler hepsi birden ne yaptılar arkadaşlar? Yüklendiler açığa satışa. Yani long pozisyon. Long pozisyonu. Yani açığa alış yaptılar. Peki sen misin long açan?
Yani gidecek daha Bitcoin. Gideceğim, tamam gideceğim ama önce seni ben bir engel olarak görüyorum. Şuradan bir engelliyim. Çünkü sen açmışsın 50 kaldıraç, 100 kaldıraç. Milyon dolarlar. Beni mi perişan edeceksin ya dedi. Şak, şak, şelale düşüşü. Ne yaptı güzel kardeşlerim? Bitcoin'i bir anda 27 bin dolarlara yaklaştırdı. 28 bin küsürlere çıkmıştı biliyorsunuz değil mi? Bunun 50-100 katı kaldıraçta hesabını siz yapın. Bunları böyle nasıl eledi biliyor musun? Oo! Çift yönlü kaldıraç açanlar battı arkadaşlar. Hani battık hocam diyenler var ya, o kaldıraçtı açık ya da yani long ya da short pozisyonuyla kaldıraçta işlem yapanlar küllüm kütük battı. Hani onun 100 bin doları vardı ya, artık yok. Bir anda alır arkadaşlar. Hiç affetmez. Otur ne yapalım hocam? Kal spotta ya. Ne işin var senin bu kaldıraçlarla? Zaten daha önceki videolarımda biliyorsunuz bize soruyorlardı. Hocam işte kaç kaldıraç yapar? Ben dedim güzel kardeşlerim. Ben kaldıraçlı işleme karşıyım. Düşmanınız ben olayım. Benden bu konuda bir şey beklemeyin. Kaldıraçlı işlemlerden de uzak durun. Durun arkadaşlar ya. Çok parada gözünüz olmasın. Az paranız küllüm kütük gider. Yani elinizde ne var ne yok gider arkadaşlar. Evet, Bekir Hakan kardeşimizden destek geldi kanalımıza. Seviliyorsunuz hocam. Oklarınız mızrakları olur inşallah. İnşallah güzel kardeşlerim. Bekliyoruz zaten. Evet. Ne demişti bu kardeşimiz? Evet, Food haberleri demişti. Piyasanın düşmesine neden oluyor. Kripto kazan kardeşimiz. Doğru yani. Güzel bir noktaya parmak bastı kardeşimiz. Evet. Esenyap'ın longçu ve shortçular patlattı hocam demiş. Aynı güzel kardeşim. Aynen. Kafa yapısı da bir düşüncede bazen aynen oluyor gördüğünüz gibi. Servet Sorulu saygılar hocam. Saygılar bizden güzel kardeşim. Jasmine intihar etti. Yok köprüden aşağı attı kendini. Ona intihar denmez de. Tabii ki aşırı derecede satış yedi. Doğru. Yani onu yarın netleşir onun şeyi. Var aslında da. Yani ona diyorlar ki sen projeni biraz daha kendini geliştir ondan sonra gel devam edelim. Yani yok böyle 3 kuruşa 5 köfte yok diyorlar. Biraz daha atılım yap, yatırım yap projelerine öyle gel bize diyorlar. İsimle yürümüyor daha bu işler. O eskidendi. Eski çamlar bardak oldu güzel kardeşlerim. Artık ne diyoruz biz? Bu piyasada para kazanmak çok kolay ama o kadar da zor. Artık böyle hani ince eleyip sık dokumanın zamanı geldi. Eskiden neydi? Yani hangi coin'e para yatırsan o 2021'deki rallide para kazandın. Bilmeye gerek yoktu orada. A'yı al, B'yi al, C'yi al, 29 harfin yanına 2 harf de sen ekle onu al. Hepsi kazandı. Yani köpekti, danaydı, koyundu ne varsa kazandı. Ama 2023 yılında bunlar olmayacak kardeşim. Evet 2023 yılında arkadaşlar bizleri neler bekliyor? Bizleri usta yatırımcılar var karşımızda. Profesyoneller var. Yani sen şimdi bir mahalle takımıyla bir birinci lig takımıyla karşı karşıya getiremezsin. Onun için her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bu işi bir bilenle yapın. Bilenle yolunuza devam edin. Bilmiyorsanız da bir coin'e girdiğiniz zaman onda kalın. Oradan oraya da atlarsanız yine de siz bilirsiniz. Tabii ki karar zat halinizindir. Evet. 26.777 doları iğneledi hocam demiş Sport Athletics. Doğrudur. Bakarız. Oklardan görürüz şimdi onu. Doğrudur güzel kardeşim. Evet. Kripto Kazan kardeşimizden 55 TL kanalımıza bağış geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Lazo Yaşar. Evet güzel kardeşim Sayın Milletvekili. Aynen. Cihaza 250 bin kaybettim demiş Eyüp kardeşimiz. Arkadaşlar var yani %80 kaybı olanlar var tabii ki. Yani %80 yatırımcılarının
Yani 100 kişide 80 kişinin mutlaka kaybı var, az ya da çok. Telafi edilmez mi? Beklersen edilecektir tabii ki. Beklerseniz edilecektir. Bu piyasa, bakınız, şimdi parantez olarak söylüyorum bunu burada. Güzel kardeşlerim, ABD kripto paralara sıcak bakmıyor. 2 eşittir 4 değil 6 ediyor bu durumda. Niye hocam? Nasıl oldu ya? Bir 2 de siz ilave ettiniz. Ama korku nerede arkadaşlar? Efendim, diyor ki Bitcoin emtiadır. Doğru. Efendim, Ripple menkuldür. Menkul kıymetlerdir. Öyleyse Ethereum'dan da bir ara öyle konuştu. O zaman 23 bin tane coin nedir? Menkul kıymettir. Neye dayanarak? Bulur. Hani şimdi bir kişi ceza yazmak istesin, siz anladınız ne demek istediğimi. Mutlaka bir şey bulur, yazar cezasını. Ama asıl nokta bu değil arkadaşlar. Bugün dünyaya hükmeden dolar hükmünü kaybetmek üzere. Evet, korku burada. Panik burada. 31 trilyon dolarlık bir borcun içinde geliri de 5 trilyonun altında aşağı yukarı aylık yıllık geliri. Bunu nasıl ödeyecek? Bunun hesaplarını da yapıyor vatandaş. Basacak parayı tabii ki ödemek için. Bu durumda enflasyona karşı Bitcoin koruyacak mı? Koruyacak. Ama bu yüzden der ki Bitcoin'e karşılar ve onlar yine %20, %30, %40 böyle piyasalarla oynayacaklar arkadaşlar. Yani tema bu. Tema bu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Güzel kardeşlerim, Ufuk Ortakçı kardeşimizden de 22 TL bağış geldi. Teşekkür ediyoruz. Hatta ben ekranı alayım. Sizler de görün güzel kardeşlerim. Şuradan grafiğimizi, pardon, şöyle alayım. Bu arada sohbeti buradan şöyle yapalım bakalım. 1, 2, 3 yazalım bakalım. Devam edecek mi? Burası. Evet. Ayrı bir pencereden devam ediyoruz zaten de buradaki ekranda yok. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi hatta ben bunu ayrı bir pencereden açarsak güzel kardeşlerim burada görürüz. Burayı da alırsak şu tarafa. Evet, görülüyor zaten burada. Şimdi görüldü. Arkadaşlar, birkaç tane daha isim okuyayım. Geçeceğim. Grafik yorum ve analizlerimize geçeceğim. Sayın hocam, Feçali hakkında düşünceniz nedir? Arkadaşlar, Feçali bir yapay zeka coin'idir, token'ıdır. Yani yapay zeka tokenlarında bu yıl tabii ki hedefler var. Ama şu anki düşüşler sizleri panik yaptırmasın. Aslında bunlar birer alım fırsatı olduğunu defalarca söyledik. Fatih İnce, hocam audio kolay gelsin. Audio olacak arkadaşlar. Peçeli, GRT zaten var. Bu arada Ufuk kardeşimiz BT'ye vaktiniz varsa Egreti'ye bakar mıyız demiş. Luna ve Lunch. Tabii ki bakarız güzel kardeşim. Ben onu da onların da notunu alayım. Luna, Lunch, Bitay. Egreti'ye. Bakarız, vakit buldukça da yapmaya çalışırız. Hocam 0.50'lere dönüş şansımız var mı? Feçali'de. Arkadaşlar yarım dolarlarda kalmaz ki Feçali yukarı döndüğünde. Bu piyasanın ne kadar volatil olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeter ki piyasa bir otursun, bir rayına otursun, bir rayına girsin. Bir bakalım arkadaşlar. Nereye kadar gideceğiz görelim o zaman.
Mahmut Toboğlu hocam Kokos ve Jos yani Jojos ve Contentos demiş Mahmut kardeşimiz. Tabii ki bakacağız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Şu anda bizi izleyen kardeşlerimiz yaklaşık 400'e yakın kardeşimiz bizleri izliyor. Yalnız dediğimiz gibi güzel kardeşlerimiz katıl butonu ile kanalımıza destek olan kardeşlerimiz coin analizi yaptırabiliyorlar. Şimdi onlar bunalır, yorum yazarlar yazamazlar ya. Yorum yazabilmeniz için kanalımıza katıl butonundan üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha izleyebilirsiniz normal. O normal. Üye olmanıza da gerek yok izlemek için. Ama dediğim gibi coin analizi yaptırabilmeniz için katıl butonundan üye olmanız gerekiyor. Çünkü bu yayın sadece katıl butonu üyelerine ait. Yani yorum yazabilmeleri için. Ama izleme açısı herkes izleyebilir. Şimdi güzel kardeşlerim. Bakıyoruz. Civiş ne olur demiş. CVC. Bakarız. Şu an ezbere hangi birini tutayım kafamda güzel kardeşim. Cake bakar mıyız hocam? Bugün bakarız Emre kardeşim. Gökhan Uslu kanalımıza 22 TL bağışta bulundu. Boves inceler misiniz hocam? Teşekkürler demiş. Evet güzel kardeşim. Boves'e de bakarız. Boves'e de bakarız. Sauber. CVC. Sauber. Elimizden unutursak arkadaşlar yani hatırlatın. Hocam istemiştik falan hatırlatırsanız yorumlarda makbule geçer. Fatih Şükrü Kokoğlu Çiliz Mainnet açıklaması nasıl oldu beklentiniz hocam? Arkadaşlar yani açık konuşmak gerekirse benim Çiliz'de beklentim pozitif yönde. Negatif beklentim yok benim. Hele 0-10'ları test ettikten sonra Çiliz. Daha önce buralardan kaç kez atak yaptı 30'lara kadar gitti. Buradan sonra gidecektir. 0-10 ekmek gibi alım fırsatı verdi ya. Yapıştırdım ben bugün. 0-10'u görünce. İlave. Yani burada anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmayacaktır arkadaşlar. Ben aldım diye siz de almayın. Öyle bir şey düşünmeyin. Kafanız yani herkesin aklı var fikri var. Yani onu görünce dayanamadım. Ne yapayım yani yani bir şeyde beklenti vardır. İşte şuradan alınabilir şeklinde. Bunları zaten sizlerle paylaştık daha önce. Bu arada umudumuz her gün daha derine batıyor demiş Berat kardeşimiz. Güzel kardeşlerim. Sizler önce kendinize bir soru sorun. Biz kumar mı oynuyoruz, yatırım mı yapıyoruz? Bu sorunun cevabını bulabiliyorsanız o zaman beyninizdeki çoğu soruya da cevap bulmuş olursunuz. Çünkü yatırım eşittir kar zarardır ya. Risktir yani. Burada kazanmak da var, kaybetmek de var. Sadece kriptolarda mı? Hayır. Altın da aynı kategoriye girer. Gümüş de aynı kategoriye girer. Fonlar da aynı kategoriye girer. Hisse senetleri de aynı kategoriye girer. Eşittir risk. Birinde az olur, birinde fazla olur. Bunun keza kazancı da aynı olur. Az kazanırsın, çok kazanırsın. Az kaybedersin, çok kaybedersin. Sektöre göre farklılık gösterir bunlar. Ama bunları sineye çekebilmek önemlidir. Yani efendim, en basitten vereyim. Yani 200 bin TL yatırdın da paran 110'a düştü, 100'e düştü, 80'e düştü. İşte oradan çıkarsan o coin'den, oradan asıl zararın o zaman olur. Çünkü adeti kaybetmiş oluyorsun. 10 tane varsa 5 taneye düşürürsün. Eğer kalırsan en azından çıkmak da istesen zararın bir yarısını realize ettikten sonra daha sağlam projeli bir coin görürsen ona atlama şansın doğar. Evet arkadaşlar, Çiliz. Bakacağız. Çiliz vatansever roketlemiş Çiliz'i. O günler yakın arkadaşlar. Göreceğiz o günleri. Bakınız göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Flux bakar mıyız? Ekta Kaspa demiş. Tabii ki Mehtap Uğrer kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hocam Ledo ve Aptos bakar mıyız? Ledo ve APT. Evet. Şimdi geçelim güzel kardeşlerim. Şöyle bir grafiğimizi görelim bakalım grafiğimizde neler var. Neler bizleri bekliyor. An itibariyle
Grafiğimize geçtik. Bakıyoruz güzel kardeşlerim, grafiğimde benim gördüğüm kadarıyla Bitcoin an itibariyle tekrar kendini geri toparlamış. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Biz konuşurken bunlar yoktu. Bak toparlamış. Yani bir kardeşimizin de yazdığı gibi bir korku salındı piyasaya. Long ve shortlar patlatıldı. Dönecek mi? Normal şartlarda dönmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü enflasyon verileri 5 beklenirken 4.90 geldi. Bütün haberler enflasyonlar verileriyle ilgili. Ya hocam ya burada konuşacağın iki rakam beklentilerin ufak bir az bir altında gelmiştir. Bu da iyi bir haberdir. Bitmiştir ya, enflasyon verirse enflasyon verir. Bana ne ya? Bu kadarını biliyoruz, bize fazlası gerekmez. Bu bizi yukarı doğru taşımaya yeter zaten. Efendim? Şimdi dominansa baktığımızda dominansta küçük bir önce Total 2'den girelim. Altcoin'lere para girişi tekrar başladı arkadaşlar. Bakınız Bitcoin'in geri çekilmesiyle korku, panik, satışlar buradan geldi. Şimdi de girişler. Madem girecektin niye çıktın be kardeşim? He? Şimdi şuradan başladı satışlar, bu emirler verildi efendim, gauge kalındı falan. Şimdi yavaş yavaş sular duruldu gibi. Buradan sonra ne olacaktır? Bakalım. Dominans 48 seviyelerinde ve küçük bir kırmızıda. Bitcoin'e geliyoruz arkadaşlar. Bitcoin. Aynı şekilde Bitcoin'de de EMA 50'nin üzerine çıktık. Şöyle bir 4 saatliğine bakmak istiyorum. Bakınız 4 saatliğinde nasıl bir aşağı yukarı oynama yaptı. Efendim 27.200. Bakınız 27.657. Buradan şak 28.200 enflasyon verilerinin açıklandığında. Buradan bir dönüş nereye kadar gelmiş mumun ucu? Aşağıdaki desteğe kadar 26.770 bilmem ne. 26.770 dolar seviyelerinde. 777 dolar. Evet buraya bakınız. Direkt görüyor. Aşağıya çekilen iğne. Bu iğne durmadı. Hemen geri döndü. Şu an 27.430 dolar seviyelerindeyiz. Evet. Bir anda güzel kardeşlerim 28.300 dolarlardan 26.770 dolarlara kadar geriledik. Bu dibi daha önce nerede görmüştük? Aynı dibi 24 Nisan'da gördük. 24 Nisan'da gördüğümüz noktayı test ettik şu anda. 24 Nisan'da bu noktayı test ettikten sonra tepede nereyi test ettik? 30.000 doları test ettik. Evet. Tepede 30.000 dolarları test ettik arkadaşlar. Şu anda küçük bir kırmızılığa sahip olan Bitcoin'de durum önümüzdeki saatlerde bu geceki açılış kapanışın ardından kendini belli eder ve gösterir arkadaşlar. Günlük bazda desteği aynı şekilde şu gördüğünüz kırmızı çizgi bir alçalan kanal formasyonuna girmiş durumda günlükte. Günlükte bunu gösteriyor. Haftalık bazda bakacak olursak, haftalık bazda bizi ne bekliyor? Bu ok hala geçerlidir arkadaşlar. Çünkü bakınız bu okun dibi zaten 27.000 dolar. Buralarda 27'den döndüğümüz zaman 35.000, 34.500 dolarlar demiştik biz. Hala geçerlidir. Ve hala sözümüzün arkasındayız. Ethereum PAO. Değil bu. Normal Ethereum arkadaşlar. Bildiğimiz Ethereum. 1827 dolar. Nereye kadar iğne attık? 1775 dolara kadar iğne attık. Ve şu anda %1 kırmızıda. Evet. %1 kırmızıda an itibariyle. Ve fiyat 1826 dolar. Hedefimiz de çünkü düşen trendimizin kırıldığından bahsetmiştik ve yukarıda bizi bekleyen 2000 dolar ve üzerinden bahsetmiştik. Hatta okumuzda çizdik 50 yani 50-23 yazıyor burada ya, bu 5000 dolar demiştik. Dün koyduk buraya bunu. Bakınız simetrik burası çünkü. Neydi bizim? Alçalan trend kırıldığında simetri çalışırdı. Fakat bu
Haftalık grafik arkadaşlar. Her mum bir haftada gerçekleşir. Öyleyse bu hafta olmaz. Bir dahaki hafta olmaz. Kaç tane mum lazım? Şuradan aşağıya saydığınızda ne kadar mum olduysa buradan yukarıda sert mumlar gelmediği sürece o kadar mum olur. Ama bu 6 ay sürer, bu 1 yıl sürer, bu 2 yıl sürer. Hedef 5.000 dolar görünüyor. Ha bunu 3-5 günde de tamamlar istersen. Gaza bastığı zaman ne kadar volatil olduğunu biliyorsunuz piyasanın. 20 sentlerden, 0,20 sentlerden bir anda 14 dolara kadar çıkan bir piyasadan bahsediyoruz. Bu piyasada bu hareketlilikler oluşuyor arkadaşlar. Sabredenler mutlaka meyvesini alıyorlar. Hocam biz bu coin'i aldık da Mehmet diğer coin'i aldı, onun coin'i uçtu, bizimki bekliyor. Efendim, özellikle şikayetler bundan geliyor. Ya kardeşim bu işler sırayla. Önce projesini bir yokla bakalım, sağlam bir coin'i alabilmiş misin? Sağlamsa sıranı bekleyeceksin. Bu kadar basit ya. Böyle parası olanlar için bu tür geri çekilmeler bulunmaz bir fırsattır ya. Yatırımcı için ama. Kumarcılar için değil. Ben bazen yorumlarda görüyorum. Ya hoca işte oklar yine tersine döndü. Ama oklar 12'den vurduğu zaman o vatandaşın sesi soluğu çıkmıyor. Onlara şey lazım güzel kardeşlerim. Yani bugün oku çektin diyelim ki 0,30 dolardan olan bir coin fiyatı 0,60'ı gösteriyorsa oku çektin haftalıkta diyelim. O bir saat sonra orayı bekliyor. Oraya onun kafası o kadar çalışıyor. Bir saat sonra buraya gelir diyor. Hoca öyle söyledi. Hoca sana öyle mi söylüyor? Beklemesini bileceksin. Sonra hiçbir yorum ve analizci buradan bu coin al, sat, tut demez arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesine girer. Bu da olmaz. Biz yatırım tavsiyesi değildir diyoruz. Biz sadece burada kendi görüşlerimizi paylaşıyoruz. Beğenir, beğenmezsiniz, size uyar, uymaz. Her doktor, her hastaya iyi gelmez. Evet, devam ediyoruz. Bitcoin BAM geleceğim arkadaşlar. Şimdi önce bağış yapanlar kardeşimiz var. Ardından sizlerin isteklerine de geleceğim. Fakat önce Bitcoin BAM güzel kardeşlerim bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Bitcoin BAM'ı ben size daha önce verdim. 0,80 seviyelerinde verdim. Değil mi? 0,80 dolarlarda vermiştim. Güzel kardeşlerim, bakınız piyasada kaç aydan beri nerelere gidenler oldu, nereden dönenler oldu ama bu üzmedi. 1 doların üzerine attı kendini. Gördüğünüz gibi 1 dolar 10 sente kadar attı. Bunu bugün atmadı, bu kademe kademe attı. Diğerleri uçar kaçarken bugüne yarım puan bir puan gitti. Diğerleri %10-20 düşerken bugüne 1-2 düştü. Ama yolunu buldu. Şimdi ne olacak? Güzel kardeşler. Yani Bitcoin BAM nedir? Arkadaşlar, bana BTC BAM ile gelen haberleri ben sizlerle paylaşırım. Bunu söylemiştim zaten. Yine de güzel bir haber aldık. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Proje ile ilgili, projenin geleceği olan tüm yatırım ve altyapı çalışmaları tamamlanmış arkadaşlar. Her ay, bakınız bir proje daha gelişiyor bunun içinde. Her ay %5 artan sağlam adımlarla yürüyen yatırım bir platformu açıyorlar. Bu da yakın zamanda sizlerle duyurulacak, yakın zamanda paylaşılacak. Bu coin, bakınız bu coin arzı sınırlı. Arzı sınırlı. Şimdi bundan önce, arzından önce mesela dedik ki yani %5 artan sağlam adımlarla yürüyen yatırım platformu olan bir coin'dir dedik. Örneğin 1000 adet BTC BAM coin'i olan her ay ekta 50 dolar nakit geliri elde edecek. Fix gelir bunlar. Fix gelir. Ve arzı ise 21 milyonla sınırlı. Bitcoin gibi aynen. Bitcoin gibi 21 milyon arzı var. Güzel bir haber de arzın 10 milyonu, evet 10 milyonu yaklaşık 2040 yılına kadar kilitli olacak.
Ne kalıyor geriye? 11 milyon adet kalıyor. Yani 11 milyon adet bir arzı kalıyor. Kaç tane altcoin'de bu kadar az arz var arkadaşlar? Sorarım size. Kaç tane var? Yok, bana göre yok. Peki, tamam, burayı da anladık hocam da. Biz bunu yani mega boğalar gelecek, yükselecek, bunu düşünüyoruz ama nerelerden alırız? Değil mi? Nerelerden alırız? Arkadaşlar, mega boğa bu piyasaya geldiğinde BTC BAM bu yükselişlerden nasibini alacak. Ne kadar yükselir? O yükselebilir. Yani desem ki şimdi 5x yapar, 1000x yapar, 100x yapar, yalan olur. Bunu yaşayıp göreceğiz ama yükseleceği kesindir. Bana göre yükselebilir arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ben bilgi paylaşıyorum. Değerlendirip değerlendirmemek tabii ki zat halinize kalmış bir şeydir. Ayrıca hangi borsalarda listelenecek lafına geçmeden önce güzel kardeşlerim, Bitcoin BAM liste başı olabilecek bir coin olduğu gibi BTC BAM coin sahibi olanlar Stake Farm ve Visa Mastercard sahibi olacak. Evet. 4 borsada var arkadaşlar. Bunlar MEC, Hotbit, HitBTC. Çok kısa zamanda L-Bank, hemen arkasında da Gateo. Evet güzel kardeşlerim, buralarda Gateo'da da yakın zamanda listelenecektir haberi geldi. Yani daha geniş detaylı haberler geldikçe de sizlerle paylaşıyor olacağım bu altcoin'i. Peki hocam, burayı anladık. Burayı anladık da şimdi fiyat olarak ne? 1 dolar 30 sent arkadaşlar. 0.30 sent pardon. 1 dolar 0.30 35 sent seviyelerinde şu anda duruyor. Baktığımda arkadaşlar şimdilik yani böyle ağır ağır gitse de bu piyasa döndüğünde bir de listeleme haberleri geldiğinde iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Evet, şu anda grafiklerde saatlik bazda bakacak olursak güzel kardeşim, bakınız grafikte sağlık bazda yatay olarak hareket devam ediyor. Hatta 4 saatliğine bakalım. Gördüğünüz gibi yükselen bir kanalın içinde EMA 50 ve 200'ün üzerinde, 50'nin üzerindeydi bugün. Bu düşüşle, Bitcoin'deki düşüşle o da %2 bir geri çekilme yaşadı. Desteğini kaybetti. Nereye, direnç kaç dolarmış? 1.10 direnci var arkadaşlar. Vatansever ne yazmış? Biraz kalkın lütfen. Neyse, onu sizler okumuşsunuzdur. Efendim, dediğin gün aldım hocam, BTC BAM bekliyoruz. Zarar etmemişsindir herhalde kardeşim. Yani zarar ettiğini zannetmiyorum. Çünkü 80'lerden 0.80'lerden almıştınız yanılmıyorsam. Evet. Şimdi hocam ilk isteklerden devam edelim. Luna ve Lunch vardı değil mi burada arkadaşlar? Luna ve Lunch aşağıda. Güzel kardeşlerim, Lunch'ta bir hareketlilik var bu aralar sanki, öyle duruyor. Çünkü Lunch nereye kadar çekilmişti? 78'lere kadar iğne atmıştı. Bakınız şu anda Lunch 94'lerde sıfırı atmanın, yani hanesine misafir ettiği sıfırı atmanın telaşına düştüğünü görüyorum. Terra Classic Lunch. Dönebilir. 4 saatlikte düşen trend kırıldı biliyorsunuz. Düşen trend kırıldı. Neydi hocam düşen trend? Bakınız buradan aşağıya gelen bir trendimiz var. Bu trendi kırdık mı? Kırdık. Evet. Desteğimiz neresiydi hocam? Desteğimiz de burası arkadaşlar. Destek. Burada bizi karşılayan ne olacaktır? Birincisi şu derinlik olacaktır arkadaşlar. Ben grafikleri sağlam gördüm, böyle biraz üzerine basıyorum. Yukarıda EMA 200 günlük ortalamada direnç görünüyor. 11.30'lar. Sıfırı atıyor. Şu an 4.0 95'lerde. Yani ne yapıyor? 3.0 11.30'lara kadar
bir yol olduğunu görüyorum. Ama kısa olarak da bir ok var burada. Bir değişik bir formasyon var. O da bizleri yine onların üzerine taşıyor. Yani her halükarda sıfır atacakmış gibi duruyor Lunch arkadaşlar. Luna 1 doların altında ve bugün iğneyle beraber 0.92'ye kadar çekildi. Gidi Luna. Bir anda nereden nereye geldi? Evet, Lunalar desteğini de kaybetti, 1 dolar desteğini. Şu anda Lunch biraz daha grafik bazında baktığımızda iyi duruyor, sanki %7 oldu. Bir şaka yapabilir Lunch. Öyle görünüyor. Şaka yapabilirim arkadaşlar diyor. %7 yeşilde duruyor an itibariyle Lunch arkadaşlar. Evet, Luna günlük bazda bakacak olursak halihazırda bir desteğinden uzaklaşamadı. Düşen trend devam ediyor. Desteği 90. 90'dan dönerse tekrar geri, zaten şu anda döndüğünü görüyoruz. İğne olarak dönmüş ama bar mum olarak dönerse tekrar 1 dolar ve üzerine doğru hareket sergileyebilir arkadaşlar. Bakınız Lunch %8'e yaklaştı. Bir şaka yapacak gibi duruyor. 8 oldu. Geçti 8'i. Evet, Lunch da hayırlı uğurlu olsun. Alana, satana, tutana. Demek ki sabreden bir şeyler alacaktır bu piyasada. Evet. Evet. Hüseyin Yılmaz, BTC BAM dediğiniz coin. Evet, Bitcoin BAM, yani BTC BAM. O hocam. Evet, şimdi diğer isteğimiz olan burada Bitay vardı herhalde, değil mi? Bitay. Geçen bulmuş muyduk biz bunu? BTY'ydi. Değil mi? BTY. Bitay. Biz yine bunu başka türlü bulmuştuk herhalde ama Bitay. BTY, evet, onu yazıyorum ama çıkmıyor, bakınız. BTY. Çıkan Uniswap'ta var, PancareSwap'ta var. O zaman şuradan bakıyoruz. PancareSwap'tan bakıyoruz değil mi? Evet. Oradan bakalım. 0.093 dolar. Daha önce bakınız bir yükselen kanal var demiştik ama şimdi güzel yükseliş yapmış arkadaşlar. 4 saatliğine bakıyoruz. Şu anda da şöyle büyütelim. Alçalan kanala girmiş durumda. Yükselen, alçalan pozisyondayız. 93'lerdeyiz. 90 desteğimiz var. 90 desteğimiz var. Ben bunu günlük bazda bakmak istiyorum. Günlük bazda şöyle geri bakarsak desteğimiz 90. Şurası. Burada bizim desteğimiz var. Döner miyiz geri? Eğer dönersek, bakınız buradan. Eğer dönersek bizi yine yukarıda şu derinlik bekler arkadaşlar. Bu da bizi nereye götürür? 15-16'lara götürür. Şu an 90-93'lerdeyiz. Yani sıfır atmak üzere. Oralara kadar taşıyabilir güzel kardeşim. Evet. Egretia, EGT %11 civarında bir yükselişi var an itibariyle. Biz buraları ne kadar karıştırmışız değil mi? Hocam çarşı karışık burada diyorsunuz ve ben burayı bir silelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. 4 saatliğini alıyorum. Düşen trendi görüyorum. Düşen trendin kırıldığını da görüyorum. Ve yönünün yukarı yönlü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Trend kırıldıktan sonra
bizi simetriğinin bekleyeceğini. Zaten simetrik şurasıydı kardeşlerim. Şurası. Yani 42'ler bekliyor bizi. Şu an 37'lerdeyiz. Buraya doğru bir yolculuk var. Burayı kırarsa devam eder. 50'lere doğru devam eder. Ama önce burayı bir kırması lazım. Çünkü birkaç kez denedi. İğneyle kırsa da bar mum olarak başaramadı kırmayı. Güzel kardeşlerim. Evet. Peki Waves'te ne var hocam? Değil mi? Şimdi bir de Waves. Binance'ten bakalım. Waves'i de Binance'ten alalım. Bir de Civitch. CVC. Onu Civitch Binance USD'den alalım. Onu oradan aldık. Sauber ha? Sauber. Mac borsasından alıyoruz. Ledo. Ledo. Binance'ten alıyoruz. Aptos. Aptos. Evet. Onu da Binance'ten aldık. Şimdi güzel kardeşlerim. Şuradan Waves'ten başlayalım. Waves. Yaklaşık 1 dolar 60 sente kadar gerilemişiz. Ben bunu saatlik bazda. Pardon, özür. Küçük bir yeşilliği var ama arkadaşlar şurada bir haberimiz var mı Waves'le ilgili? Dün bir haberimiz. Waves'in üzerine atmış bu haberi. Bu işlem çiftinde Waves'te mi var yoksa? Şöyle bakalım. Aşağıdaki işlem çiftleri delist edilecek. Mayıs'ın 11 Mayıs'ta sabah 6'da Burger Jasmi, evet Jasmi de buranın içindeymiş arkadaşlar. Bakınız. R BNB çifti, Burger BNB çifti, Jasmi BNB çifti, Jasmi Ethereum çifti, Omega BTC çifti. Bakıyoruz. Pros Ethereum çifti, Unfi Ethereum, VIP Ethereum, Vita Binance USD çifti, Waves BNB çifti, VRX BNB çifti. Evet. Buralarla ilgili bir haber varmış burada. Jasmine'in düşmesinin nedeni buydu arkadaşlar demek ki. Bu neden olamaz aslında. Çünkü bunu gören yatırımcılar komple ne var ne yok maldan çıkmış. Büyük bir satış dalgası bir anda Jasmine'i düşürdü. Waves'te aynı hata yapıldı mı? Zannetmiyorum. Çünkü Waves yatırımcıları, en azından Jasmine yatırımcıların çoğu kârda olduğu için Jasmine'den çıktılar. Ama Waves yatırımcıları Waves'te zararda. Çıkmazlar. Çıkmadıkları gibi de Waves şu anda yeşile döndü. 1.60 seviyelerinde yaklaşık direnç bazında da 1.65 direncini görsem de 4 saatlerine bakmak istiyorum ben bunun. Yani bakınız eğer şu formasyon devam ederse arkadaşlar bakınız. Normal şartlarda bu ters bir filama yapmış burada. Ters bir filama bize şuralara kadar getirebilir bunu. Yani 1.40'lara 1.5 doların altına itebilir. Geri dönerse ne olur? Geri dönerse direncimiz 1.78 var. Bu olur arkadaşlar. Bu şekilde devam eder. Civitch şu anda 0.097 direncini kırmak için uğraşıyor. Şu an 94'lerde. Evet. Kırarsa da sıfıra veda eder. Sıfırın birine veda eder. 0.10 dolarları görür arkadaşlar. Trend bazında şu anki düşüş burası 4 saatlik arkadaşlar. Bu mum hepsi şu anda düşmedi bunun. Burası değil mi? Şu sondaki bir düşüş bu. Şuradaki bizim az önceki düşüşümüz burada T mumunun geldiği nokta. Bu şimdi bir yön arayışı içine girdi. Zaten güzel bir yükseliş içine girmişken Bitcoin'deki gelen az önce aşağı yönlü şelale düşüşü burada bunu bir formasyon içine soktu. Yön arayış mumunu çizdi buraya. Bu
yana bir bar mum atıp da yukarıda mevcut bulunan 97 direncini kırmayı başarırsa sıfıra elveda diyebilir güzel kardeşler. Evet, onu görüyorum burada. Böyle bakıyoruz. Evet. Savunma 0.39 dolar. Devam ediyor. Yükselen bir kanala giriyor. Yani hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerine çıkmış durumda. RSI arkadaşlar, RSI yaklaşık 59'lara geldi. Savunmaya dikkat. Yarım doları bir anda görebilir. Savunma. Yarım doları bir anda görebilir. Yarım puanlık bir kırmızıda olduğuna bakmayın. Şu an 40'ın hemen altında fiyatlanıyor 0.40'ın. Ledo 1.8. Ledo bugün 1.76'ya kadar iğne attı Bitcoin ile beraber. Şimdi tekrar 1.83'ün üzerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Nereden mi görüyoruz? Şöyle bir 15 dakikalık grafiğini açacak olsak geri döndüğünü görüyoruz buradan. Şu düşüş işte yani şuradaki az önce Bitcoin'in geri çekilmesiydi. Bakıyoruz sıfıra gelen RSI yavaş yavaş dönüyor yukarıya. Peki hocam günlük bazda ne bekliyor bizi? Arkadaşlar Ledo yani iki direncini kırıp üzerinde kalamıyor bu aralar. Başarırsa Ledo için daha önce verdiğimiz hedefler 3.5 dolardı, 3.30'dan geri döndü. 3.6'lardı. Hatta 4-4.5'a kadar da gidebilir dedik yanılmıyorsam. Ama buradan bir düşen trend tekrar onu başladığı noktaya geri döndürdü. Buradan yapacağı, dirençleri kıracağı yani ilk direncimiz 2 dolar. İkinci direncimiz 2.24 ve ardı 2.5-3 şeklinde yoluna devam edebilir. Yeter ki şöyle piyasa bir rahatlasın. Aptos 8 doların üzerinde fiyatlanıyor güzel kardeşlerim. 7.95'e kadar iğne attı Aptos'ta buradaki oklar tıkır tıkır yerine geldi. Ondan sonraki oklarımız hedefine ulaşmadı. Zaten bir ok var burada. O buradaki formasyon çalışmadı arkadaşlar. Daha önceki Aptos için çekilen okları hep beraber yaşadınız, gördünüz. Bütün oklar hedefini 12'den vurmuştu. Piyasa rahattı. Ama şimdi aynı rahatlığı yaşarsak yine bu coinle ilgili değil, bütün coinlerde çekilen oklar hedeflerine ne yapacaktır? Bir ulaşacaktır diye düşünüyorum. 4 saatinde ele alacak olursak geri dönüşün yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Evet. Hatta burada 29 Nisan'da çıkan bir haber var. Yani eski bir haber olsa da Aptos yeniden sahneye çıktı var. Var yani Aptos'ta bir gelişmeler vardı Nisan ayında ama beklediğimiz kadar bir yükseliş yaşayamadık. Aptos 9 dolar direnci var arkadaşlar. Şu an 9 doları denemek isteyecektir. Başarırsa da 11 dolar yolculuğunu başlatabilir. Evet. Aptos'ta da durum budur arkadaşlar. Şimdi yine isteklerinizle devam ediyoruz. Güzel kardeşlerim. Şöyle şuradan burada mıydı bizim? Evet. Bu istek listesi galiba. Fantom. Evet, Fantom'u gördüm. Fantom'a bakalım arkadaşlar. Fantom %5 gibi bugün enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yükseliş yaptı. Geri döndü yani. Ama Bitcoin ile birlikte o da o nasibi düşüşte nasibini aldı. Yaklaşık 39-40'lara iğne atan Fantom bir anda 35'e kadar geri çekildi. 35 onun için destekti zaten. O desteği kaybetmedi ve döndü geri. Nereye gidiyor? Şu anda 37,5 geçti ve %2'ye yakın tekrar yükselişi var. Arkadaşlar dönüş yapacak coinlerden biri de Aptos gibi duruyor. Fantom gibi duruyor arkadaşlar. Yani dönüşü iyi olabilir. Yani beklemek lazım. RSI zaten 50'lere doğru hareket etmiş durumda görüyoruz RSI'yi. Peki hocam yine bakıyoruz buradan kur ve DAO tokeni istemiştiniz. Yatay şimdilik negatif olarak gitse de alım fırsatı vermiştir arkadaşlar. Bu kurvenin ilk dönüşü 1 dolar olur. Destek 0.80. Kaybolmadığı sürece dönüşü yine 1 dolar olur.
Yukarısı olur, aşağısı olmaz. Kurvenin. Chainlink. Chainlink'e baktığımda 0.35 gibi bir kırmızılık hakim. Chainlink'te arkadaşlar bizi bekleyen direnç şu anda 7 dolar. Fiyatımız nerede? 6,5 doların hemen altında. 6,49'da fiyatlanıyor. Zaten destek burasıydı. Buradan dönüş gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Chainlink'te. EMA 200'e baktığımızda ilk direnç 7 dolar görünüyor. İkinci direncimiz 7.30. Buraya daha önce buradan aşağıya da test etti bakınız. 6 doların altı 5.90'a kadar geldiği 10 Mart'tan sonra 5.90'dan bakınız 5.90'dan 9 dolara yaklaştı. Evet. %50 civarında bir yükseliş yaşadı. Link. Onun ardından şimdi geri verdi tabii ki. Peki STX ne yapıyor hocam? Stax. Değil mi? Stax. Arkadaşlar Stax şöyle bir baktığınızda proje açısından eşi benzeri bulunmayan bir coin aslında. Ama şuradaki bir hayli fiyatlamasının ardından tabii ki düzeltmesini bitiremedi henüz. Henüz bitirememiş gibi duruyor. Ama bunun için destek 70'lerdi. Beklenen destek daha önce çok denedi, burayı kaybetmedi. Tekrar bugünkü düşüşle beraber 65'e 64'e kadar geriledi. Hatta 61'i iğneledi. Döndü geri. Şu an 0.64 seviyelerinde %7'nin altında bir kırmızılığa sahip. Döner mi hocam geri? Döner arkadaşlar. Çünkü yukarıda bunun dönüşteki simetri 1.28'ler görünüyor. Evet. 1.28 dolarlar görünüyor. STX'in simetri. Musk destekte 3.80'di. Döndü geri. Tekrar 4 doları gördü bugün. Şu an 3.95'lerde, %2 yukarıda Musk. Bakınız bunlar yol arıyorlar arkadaşlar. Piyasa bir rahatlarsa böyle çoğu coinler uçup gider. Yani bunlardan biri de yine Musk'tır. Musk'ın geleceği yerler bellidir arkadaşlar. 9 dolar, 10 dolar buraları test edebilir. Şu an 3,5 dolara da bunun ineceği için de bir ara böyle konuşuyordum ben. 1.20'lerdeydi değil mi? 10 doları gördük. Hepsi hedefler 12'den vurmuştu o zaman. Sadece bekleyin diyoruz. Evet, Çiliz. 0.10, 10.80. Tam alım yeri bana göre. Bana göre alım yeri arkadaşlar. İster bir sıfır daha ilave etsin, ister 70'e düşsün. Düştükçe koyarım üzerine. Niye? Bir beklentimiz var Çiliz'de. Artık olur, geç olur ama bir pozitif beklentimiz var. İhtiyacınız olmayan bir para varsa kararınız yine siz vereceksiniz. Yani elinde olanlar tabii ki bekleyebilir. Bakınız güzel kardeşim. Çiliz 0-10 seviyelerine geldiği 30 Aralık'ta, bakınız buradan tepki alımlarıyla 0 nereye kadar gitti? 18'lere kadar gitti. Daha önce bakınız şurada 0-10 Temmuz 22 başlattığı yükselişini 30'ların üzerine attı. Yani 10 sıçrama noktası Çiliz için sürekli. Nerede durur buradan sıçrarsa onu biz de bilemeyiz. Sadece bekleyip göreceğiz. Dediğimiz gibi bakınız 14-15 doların üzerine geldiğinde 0.15 doların üzerine. Çiliz'den her türlü hareket beklenir ondan sonra. Yeter ki buralara bir çıkabilsin. Kupa maçlarında herkesi terste bıraktı. Doğru, katılıyorum. Ama çoğu coinler kadar da ne yaptı? Zarar ettirmedi. Bazı coinler ne yaptı kardeşim? Çiliz en fazla 15'ten 16'dan aldınız ya da 17'den aldınız. Yani diğerlerine göre az kazandırıyor ama az da kaybettiriyor. Fakat rallilerinin ne kadar sert olduğunu biz bunu daha önce yaşadık, gördük. Onun için de bildiğimiz bir coin bekliyoruz bakalım. Haydi hayırlısı. İğnece. EMA 50 desteğini kaybetti ve 6 dolara kadar iğne attı. Nerede? 6.46'da. %3 yeşillikte şu an. Nereyi görecek arkadaşlar? 9 dolar ve 10 dolar seviyelerine doğru bir momentum daha gerçekleştirirse sürpriz olmayacaktır. Evet, daha önce burayı gördü çünkü. Ama bu hemen yarın öbür gün görür mü? Hayır. Tabii ki görmez.
7 dolar olur, 6-8'e düşer, 6'ya düşer, 9 dolar, 8 dolar olur, 5,5 dolara düşer. Yani bu şekilde tamamlar hedefini. Evet, geldik Iris'e. Sağlam duran coinlerden biri de Iris'tir. Çünkü Iris arkadaşlar düşüşte de çıkışta da şu anda dengeli gidiyor. 0,035 dolarlardan 20'ye kadar geldi. Bundan sonra ne yapacaktır? Zurnanın zırt dediği yer zaten burası. Bakınız. Destek. Daha önce buradaki destekten yaptığı sıçramalarla 60'ın üzerine 60'ın üzerine attı kendini. Aynı noktaya geldik şu anda. Buradan yapacağı yukarı yönlü bir momentumla ilk direnç 31, hatta 35 diyelim. Daha sonrası 60'a 63'e kadar boşalıyor önü. Sabır. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Şimdi güzel kardeşlerim audio demişlerdi. Bakıyoruz audioya. Mesut Besili kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Ankara ve RLC. Bakacağım GRT ve Peçeli'ye de geçeceğim zaten. Şimdi bakarız onlara. Hemen yanımızda Ankara var. Ankara'ya da bakarız. Audio 1 civarında. Yukarıda yeşillikte şu anda desteği olan 0,23 doları koruyor. 25 desteğini kaybetmese çok iyi olacaktı. Şimdi 25 audio için bir direnç konumunda. 25 direnç konumunda ama eskisi kadar kuvvetli bir direnç değil. Eskisi kadar kuvvetli direnç şimdi 0,30 dolar. Şimdi asıl kuvvetli 0,30 dolarda bir direnci var. An itibariyle 0,24 seviyelerinde audio. Evet. %1 civarında da bir yukarıda. Başarırsa yine nereye gider? Yarım doların üzerine doğru kendini atabilir arkadaşlar. Bir gece ansızın yaptı ya, aynısını yapabilir. Peki Ankara. Ankara. Evet, hedeflerimiz vardı. Bu tarafta çalışanlar oldu, gelenler oldu. Son anda da değişti, yani formasyonlar ne yaptı? Değişti. Şimdi 4 saatliğine geçelim. Ankara'nın nesi var bakalım. Arkadaşlar, yön arayışı mumunu çekmiş durumda 4 saatlikte. Saatlikte var mı bir formasyonu? Saatlikte bizi bekleyen 25 desteği var. Şu an 26.70'lerde. Bakınız. 26.70'lerde 25 desteği var. Dönerse yukarıda direnci 28.5'da direnç var. Başarısı zaten 30 ve 35 şekline doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Peki. Yapay zeka coinlerinden RLC'den başlıyoruz arkadaşlar. RLC. Evet. RLC 1,5 dolar seviyelerindeyiz. Hatta 1,42'ye kadar iğne attık. Alım fırsatı verdi mi? Verdi tabii ki. Çünkü RLC nerelere kadar gelmişti arkadaşlar? Şöyle baktığımızda günlük olarak bakalım değil mi? Günlük olarak en son gördüğü tepe 20 Şubat. 20 Şubat'ta 2 dolar 37 sent. 2,5 dolara yaklaşmıştı. Şu an 1,5 dolarlarda. EMA 50 desteğini koruyamadı ama 200'ü koruyor bakınız. 200 desteğini koruyor. RSI 36'larda. Dönüşte ilk direncimiz 1,76. Burayı kırarsa da 2 dolara bir yoklama çekebilir arkadaşlar. Feçeli'ye bakıyoruz. Feçeli'de 0,25 doların üzerindeyiz. An itibariyle desteğimiz 0,24,5 dolar oldu. Bu EMA 200. Bakınız burası. Şurayı silersek daha rahat görürüz. Şuradaki EMA 200 günlük ortalamada bir desteğimiz var. İlk direncimiz 35,5. Şu an 25,70. Buralar pahalı mı hocam? Bakınız arkadaşlar, daha önceki döndüğü yeri kaybetti. Yani bu 27'lerden bir dönüş vardı bunda, biliyorsunuz. Nereye kadar? Yaklaşık 0,60'lara kadar çıkmıştı. Şimdiki dönüşü 24-25'lerden başlayabilir. Ama 35 direncini kırması lazım. Başarırsa da yarım dolar ve üzerinin yolculuğunu başlatabilir arkadaşlar. Çünkü buralar Feçeli için tepe değil. Feçeli için tepe neresiydi hocam? Tepe 1 dolar 20 sentti.
Oradan girenler uzun bekleyecek ama 40'lardan 30'lardan girenler uzun beklemez gibi duruyor burada. Peki GRT ne yapıyor hocam? %1.30'luk bir yeşilliği var GRT'nin. 0, 11, 65, 12'ye doğru hareketini başlatmış görüyor. Nereye kadar iğne atmış? 11'e kadar iğne attı. İlk direnç 14.5, 14.60'lar GRT'de bizleri bekliyor. Başarırsa da yine 18-20 seviyelerine doğru, hatta üzerinde 30'u görebilir ilerleyen zamanlarda diye söyleyebiliriz hocam. Peki Aht istenmişti. Aht'a bakıyoruz arkadaşlar. Şeyden bakalım. Binance'den bakalım. Binance'den Aht'a bakalım. Jack'e bakalım arkadaşlar. Jack'e. Böyle unuttuklarımı hatırlatabilirsiniz arkadaşlar. Aht 0023 dolar. Bakınız Aht için ne kadar ok çıktı piyasaya. Değil mi? Daha önce çektik biz bu okları. Hedeflerine gelmiş mi arkadaşlar? Canlı canlı görüyorsunuz. Hepsi hedeflerini 12'den vurdu önceki okların. Şimdi ne var sırada? Şimdi geri çekilme 20 desteğimiz var. Bakınız. An itibariyle 0023'lerde 20'de destek var. İlk direncimiz, küçük dirençleri saymazsak 35. 0.20, 0020 ve 0035 bandı aralığında bir yol çizimine girecektir arkadaşlar. Yeter ki sabredin. Sert bir rally yapabilir. Dikkat. Jacke 1.90. Arkadaşlar 2 dolar artık Jacke için direnç konumuna geldi. 4 saatlik bazda bakalım. 4 saatlik bazda. EMA 50 günlük orta, hatta 2 dolarda değil 2.20'ler. Şu an 1.9'larda ve %1.22'lik yeşilde. 2.20'yi kırarsa tekrar 3 dolar seviyelerine doğru bir yola çıkabilir gibi görünüyor grafikte. Saatlik bazda var mı bir formasyonu? Ona bakmak istiyorum. Evet, saatlik bazda formasyon çizilmiş zaten. Arkadaşlar, saatlik bazda şöyle bir diplerin birleştiğinde bir yükselen trendin hala geçerli olduğunu görüyoruz. Tepeleri de birleştirirsek bir yükselen kanalın içinde kaldığını görüyoruz. Öyleyse bizi yukarıda bekleyen ilk direncimiz 2 dolar. Burayı kırdığımız zaman momentum yukarı doğru çalışır. Devam eder. Evet. Çünkü şuradaki ikili tepe formasyonu tamamlamış durumda. Tekrar aşağıdaki desteğini yokladı şu anda. Peki hocam Filecoin ne yapıyor, değil mi? Bir de fileye bakalım. Filecoin. Doge Shiba'ya geçeceğim arkadaşlar. Doge Shiba'ya geçeceğim. %4.5. Evet, Filecoin'de pardon 4.5 dolar seviyelerindeyiz. 4.53. Desteğimiz neresi olmuş bunun şu anda? 4.5 dolar. Tam 4.5 dolar desteği var. 4.53 seviyelerinde şu anda. Küçük bir kırmızılık 0.18 gibi. Ne yapabilir? Bu 1 saatlik grafik yalnız arkadaşlar. Şöyle ben 4 saatten ele alacağım. 4 saatlikte bizi bekleyen 5 dolarda bir direnç var. 5 dolarda bir direnç var. Günlük bazda bekleyen direnç. Evet, aynen. 5 dolarda EMA 200. Ardı 5,5 dolar dirençleri var. Bakınız, lakin kanalı terk etmedi. Hala düşen kanalın içinde. Yükselişe devam edebilmesi için 5.60'ın üzerine atması lazım kendini. Eğer 5 dolar 60 sentin üzerine atacaksa kendini, burada da şöyle bir 3-4 gün kapatırsa dediğimiz daha önceki o 9 dolar ve üzerine doğru bir momentumu gerçekleştirebilir güzel kardeşlerim. Evet. Şimdi bir de Doge Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Bu arada önce Metaverse'lere bakalım. Aks, Gala değil mi? Aks 6.90. Evet, 7 doların altında. Son iğne 6,5 dolara kadar gelmiş arkadaşlar. Var mı bir haber, şöyle bakayım. Yok, yakında bir haberimiz yok. Öyleyse bizi bekleyen 4 saatlikte destek ve dirençler neler? Arkadaşlar, bu iğnenin 6,5 dolar artık destek oldu Aks için.
6,5 dolar. Ne var direnç? 7 dolarda bir direncimiz var. Hatta 7,5 dolar. Şu EMA 50'de bir direnç görünüyor. Geniş olarak, geniş perspektiften bakarsak ne görürüz, değil mi? Yaklaşık, bak şuradan şelale düşüşünü görüyor muyuz arkadaşlar? Bu düşüş bitti. Bu düşüş arkadaşlar 8 Kasım 2021'de başladı. 8 Kasım 2021'de başladı. Düşen şelale trendini 11 Temmuz 2022'de sona erdirdi. O 2022 Temmuz'dan beri de bugüne kadar yatay bant aralığında devam ediyor. Ne anlama gelir? Bollinger Bandını hatırlıyorsunuz. Bollinger Bandına göre uzun süre yatay hareket eden bir coin ani sert kırılım çift yönlü gerçekleştirebilir. Aşağı ya da yukarı. Aşağıyı zaten karşılamışız. %80 ihtimal yukarı yönlü sert bir yükseliş akstan gelebilir arkadaşlar. İlk direncimiz de buradan ilk yapacağı haftalık bazda ama bu 10 dolarda direnç görünüyor. Haftalık bazda yapacağı ilk hamle EMA 50 günlükte 10 dolar daha direnci var. Şu an 7 dolardayız. Yani 3 doları bir anda görebilir. Anlatabildim mi? Yani buradan yapacağı haftalık hareket bu görünüyor. Peki Gala ne yapıyor? Gala %10 yükselişte bugün. Evet. Burada Gala için ne dedik arkadaşlar? Bir simetrik üçgen var dedik. Bunu biz günlükte çektik galiba, değil mi? Evet. Günlükte. Bir simetrik üçgen çizdik dedi. Buradan eğer simetrik üçgende dedik hangi yöne kırılırsa o yöne düşüş devam eder. Bu desteğini kaybetti. Nereye kadar geldi? 26'lara kadar geldi. Ve bugün buradan aldığı tepkiyle ne yaptı buradaki? Hocam burada nasıl tepki aldı bugün bu ya? Niye arkadaşlar? Bakınız şöyle düşünün. Buranın dibini daha önce gören yeri neresiymiş bunun? Şurası. Daha geri gidersiniz. Hatta 4 saatliğine geçerseniz 4 saatliğine daha rahat göreceksiniz. Şuraları bir kaldırayım arkadaşlar. Çizimleri. Şöyle rahat rahat analiz edelim. Bakınız. Şuranın dibine bir tane destek atalım. Nereden dönmüş daha önce bakınız. Bu yakın bir zamanlarda burada bir dönüş yok arkadaşlar. Haftalık bazda var mı? Yok. 4 saatlikte dönüyoruz tekrar. Buradan heyet olarak 27'yi gördük ve yukarıda bulunan 32 direncine geçtik. Şu an 31.29'da. 32'yi kırmamız lazım. Orada EMA 50 günlük ortalama var. Kırarsak 40. Biliyorsunuz 40 daha önce destekti Gala için. Şimdi direnç konumunda 40. Buranın üzerinde hafta kapatırsak işte yükselişin başladığını söyleyebiliriz ondan sonra. Şu anda %10 yükseldi de yükseliyor diyemiyoruz. Bu dirençleri kırmamız lazım. Arkadaşlar. Evet. Unuttuğumuz evet. Focus ve Jaws vardı arkadaşlar. Onlara geçelim. Şöyle buralarda var mı onlar? Yok. Var. Şurada var. Kokos. Evet. %4 geri çekilmiş. Şimdi şuraları bir silelim. 4 saatlik grafiğindeyiz an itibariyle. Alçalan kanal devam ediyor. Bizim desteğimiz arkadaşlar, desteğimiz 1.30. Şu an 1.35 seviyelerindeyiz. İlk direncimiz önce 1.5 dolarda, daha sonra da 1.7'lerde görülüyor arkadaşlar. Bakalım yani şu desteği kaybetmediğimiz sürece bizi 2 dolara doğru bir hareketlilik momentum bekleyebilir. Önce 1.5 dolar, daha sonra 2 dolar şeklinde görebiliriz Kokos'u. Ama buralarda kalır mı? Hayır, ben daha çok yolunun olduğunu düşünüyorum. Buralar bir alım fırsatıdır. Daha önce bakınız, buraları denediği zaman buralardan tepe 2 doları geçmiş zaten. Şu an 1.35'lerde. 2 doları geçmiş. Hala Şubat ayındaki fiyatından yukarıda. Çünkü 0.74 dolar seviyelerindeydi Şubat'ta fiyatı.
Şu an 1.35'lerde. Evet. Flux demiştiniz arkadaşlar. Ee, Flux'ta ne varmış? Flux 0, yarım dolar. %1'e yakın kırmızılığı var. 4 saatlikte bakıyoruz. Hala düşen trendten kurtulmanın yolunu arıyor. Eğer 0.54 direncini kırarsa ikinci direnç 0.61 var önünde. Buralara doğru sanki bir hareket başlatacakmış gibi duruyor. Desteğimiz de nasıl? 0.47. 0.47'de bir destek var, alttaki kırmızı çizgi arkadaşlar. Erasay nerelerde? Erasay'ında 20'lerden 35'lere kadar geldiğini görüyoruz. Yani bu da şunu söylüyor, Flux diyor yakında bir çıkış gerçekleştirebilir diyor arkadaşlar. Peki gelelim bizim Doge'de durum ne, değil mi? Dogecoin 70 desteğini kaybetmediği sürece 80'i her an görebilecek durumda. Hatta yukarılarda 90 direncine kadar da tekrar gidebilir ama iki direnç var. Bir destek, iki direnç. 70 destek, 80 direnç, ardı 90 direnç var. Buralarda ilk direncimiz 80. Ara dirençlerini saymıyorum bakınız. 75'leri, 77'leri, bunları saymıyorum. Doge'nin yolunun olduğunu şimdilik söyleyemem. Niye? Söyleyebilmem için önce 80'in üzerinde şöyle bir hareketini görmemiz lazım. 80'in üzerine bir atmamız lazım öncelikli olarak. Peki Shiba ne yapıyor hocam? Arkadaşlar Shiba 89. 90 direncini kıramıyor artık. Çünkü 80'de desteği var, 90'da direnci var. Ve hanesine misafir etti. Misafir uzun kalacağı benziyor Shiba'da. Şimdilik yatay negatif olarak devam ediyor diyebiliriz. Hatta bugün iğnesiyle de 85'e kadar iğne attı geriye. Shiba'daki durum da bu güzel kardeşlerim. Evet, şöyle bir bakayım arkadaşlar. Bakmadıklarımdan. Evet, Mehtap Uğrer kardeşimiz. Unuttuk, kusura bakmayın. Max'a baktık da Agex'e bakmadık. Özür. Agex. Agex'imiz burada. %4. Agex dönüyor geri. Ben şöyle bir Agex'te trend çizeceğim arkadaşlar. Şuradan aşağıya gelen bir tepeleri birleştirirsek giriş için uygun bir yer gelmiş durumda Agex'te arkadaşlar. Ne var hocam? Agex'te şu derinlik var, bakınız 4 saatlik grafiğinde. Şurası var, bu da yakın zamanda gerçekleşebilir. 2 tane direnci görüyoruz. 0.35 görünüyor Agex'te. An itibariyle de 0.25'lerde, yani 10 puanlık bir momentum görülüyor. Şimdilik 0.25. %4'e yakın yukarıda. Ha, yok mu? Dirençlerimiz yok mu arada? Bakınız önce EMA 50 var 28'de. Daha sonra da burası var 35. Eğer 35'in üzerinde kalırsak, değil mi? Şimdi asıl soru işareti orası. Yukarıda bizi bekleyen 0.58'ler var, 60'lar var. Buraya kadar momentum gider. RSI çok güzel aşağıda. Yani destekliyor arkadaşlar. W olarak destekliyor hem de. Yani grafik güzel, RSI güzel. AGX yol bulabilir kendine. Böyle düşünüyoruz. Evet, AGX'te de durum bu güzel kardeşlerim. Mesut Evcim bir tane haber bulmuş. Pardon, özür. ABD geçtiğimiz dakikalarda harekete geçti diyor. Evet, bu davadaki eline geçirdiği Bitcoin'leri satmak için hareket ettirmiştir. Ne yapacak bu? Evet, yüklü bir miktarda. Dedim ya, hem Bitcoin sevmiyorsun hem Bitcoin'in parasını alıyorsun. Ne kadar güzel ya. Yani Mokako, Homo Chain.
Tomo'ya bakalım. Celo'ya bakalım. Tomo, Celo. Evet, şimdi şuradan aşağıya bakalım arkadaşlar. Tomo Chain. Celo. Celo'yu da aldık. Ekta. Ekta'yı aldık. Kaspa. Kaspa'yı da alalım. Kate'den alıyorduk değil mi biz onu? Onu da aldık güzel kardeşim. Flux'a baktık zaten. Başka da Civic'e baktık. Çiliz'e baktık. Onlara baktık. Evet. Güzel kardeşlerim. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle. Bitcoin ne mi yapar? Sayın Milletvekili, Bitcoin'i kapanışta hatırlat bana da tekrar Bitcoin'le ne yapacağım? Bitcoin 34.500 yapacak bir kere. Buranın gelmesi lazım. Formasyona göre. Ama piyasa normal seyrine devam ederse. Öyle efendim. İşte ABD'den şu kadar coin gelmiş. Şu borsa iflas etmiş. Bu kripto para borsası iflas etmiş. Efendim şurada savaş çıkmış. Böyle haberler gelmediği sürece yolumuz açıktır. Bana göre birkaç gün kırmızı yaşasak da sonumuz yeşilliktir. Hava güllük gülistanlık olacaktır arkadaşlar. Güneş bizim için doğacak. Haydi bakalım devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Tomo Chain. %20 yükselmiş. Ay maşallah maşallah. Gördüğünüz gibi güzel kardeşlerim 4 saatlik grafiğinde ben diyor Tomo Chain olarak yoluma bakarım arkadaş diyor. Siz nereye giderseniz gidin diyor. Bakınız arkadaşlar ben bu coin'e daha önce ne zaman bakmışım? Şu okun tarihine bakıyorum. 9 Ocak 2023. Çekmiş miyiz arkadaşlar? Bakınız 9 Ocak. Şu dibe bakıyorum. Dip 11 Mart. Hala ok hedefine gelmemiş. Ocak, Şubat, Mart. Ve şurada hedefe gelmişiz. Bu 29 Mart. Ne kadar sürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Ama 12'den vurmuş. Yani şu oku dinleyip de buraya koyduğumda 30 sentten nereye geliyor demişim? 73 sentler geliyor demişim. Sabreden bu parayı almış arkadaşlar. İşte bizim buradaki okların farkı bu. Beklemesini bileceksin güzel kardeşim. Bekleyeceksin. Bakınız şimdi yükselen trend devam ediyor. Destek ne var? Arkadaşlar şöyle iki tane ışın koyarsak dipleri birleştirip bir de tepeleri birleştirirsek ne göreceğiz değil mi? Sağlam trend karşımıza çıkacak. Güzel kardeşlerim. Ne kadar şurayı şöyle yaparsak şurayı da biraz kaldırırsak bu tamam. Biraz farklı aralıklı çizdim ama siz dipleri görün istedim. Normal çizilmişi var zaten bakınız burada. Şimdi arkadaşlar RSI'ye bakıyorum 68'lerde. Tomo Chain'den bahsediyoruz sayın milletvekilleri. RSI 68'lerde. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu benim yolum var. Ben devam edeceğim demektir. Nereye kadar devam edecek? Güzel kardeşlerim. Yukarıda bizi bekleyen 1 dolar 10 sent var. Şu an 1 dolardayız. Geri gelirse aşağıda 84, 0.84 var. Buralarda gezelerse bile yine 1,5 dolar görünüyor hedefinde. Peki hocam, trendi gördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepe var. Keza bir o kadar da dip var. 4 tane falan da dip var. Bir trendde arkadaşlar ne kadar fazla tepe, ne kadar fazla dip varsa o trend o kadar sağlam çalışır. Geçiyoruz Celo'ya. %2. Bak 20 yaptı. %20 yaptı Tomo. Celo 0,52 dolar. Desteğimiz 50.
50 desteğimiz var. Daha önce buralardan tepki alımlarıyla devam ettiği 70'lerin üzerine attı kendini 80'lere doğru. Buralardan arkadaşlar eğer 65'in üzerinde bir hafta kalırsa 1 doları görür. EKTA. EKTA'yı 4 saatlikte bakacağım. 4 saatlikte. EKTA düşen trendi burada da kırdı. Burada kırdı, devamını fazla getiremedi. Yani 00.25'ten 42'lere kadar gitti. Bu düşüş tekrar geldi. EKTA şu düşüşü kıramadı henüz. Kırması için 18'leri görmesi lazım. Şu an 14 seviyelerinde. Eğer 18'lerin üzerine atarsa kendini tekrar bu 40 ve üzerine doğru bir momentum sergileyebilir. Kaspa. Yatay devam ediyor. Bir düşen üçgen var. Evet, alçalan üçgen var. Daha önce alçalan üçgen yerini simetrik üçgene bırakmıştı ama tekrar alçalan üçgen konumuna girdi. Şimdi ne yapıyoruz? Destek 0021. İlk direncimiz 25. İkinci direncimiz 30. Buralara doğru bir momentum sergileyebilir arkadaşlar. Şimdilik gördüğümüz bu. Ada var, unuttuk, hemen bakalım. Cardano. Evet. Cardano 36'larda. 45'e kadar iğne atan bir Cardano artık yarım dolar hedefini verdik ama yaklaşık 12 Mart'tan 16 Nisan'a kadar verdiğimiz bütün hedefler nokta atışı geldi değil mi? Görüyor, orada. Daha önceki videolarda izleyebilirsiniz. Orada zaten beraber çekmiştik. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi karşımızda 38 direncimiz var. 36'lardayız. 37'ye yakın. Kırarsak 40 gelir. 40. Yukarıda bizi bekleyen ne var başka? 42 direncimiz var. Ama öncelikli olarak güzel bir formasyona imza atabilmesi için 40 dememiz lazım. 40 dememiz lazım arkadaşlar. Şu an 37'deyiz. Yalnız RSI 50'leri yoklamaya başladı. Bu ne demektir hocam? Bu RSI'nin yukarı momentumu bar mumları da yukarı doğru taşıyacaktır anlamını taşır. Evet. Evet. Yani haber var mı diye baktım orada da. Ya var tabii yani Cardano o da sağlam coinlerden biri. Jasmine bakıldı mı hocam? Jasmine'ye baktık ama yine bakarız. Jasmine'de geri çekilme var çünkü biliyorsunuz. Şöyle alalım arkadaşlar. %22. Bakınız şelale düşüşü yaptı. Her şey normalken bizim verdiklerimiz geldi değil mi? Bakınız. Burada ispatı. Burada ispat. Bu haberlerin ardından buraya kadar geri çekti kendini. 51'lere kadar çekti arkadaşlar. Şu an nerede? 54,5-55'lerdeyiz. Düşer mi? Hayır arkadaşlar. Tek borsa delist edilen borsa mı? Değil. Dünyada binlerce borsa, yani onlarca borsa var ya. Bu sizi yanıltmasın. Bakın sakın ha sakın yanıltmasın. Efendim, Jasmine çökecek de şöyle olacak da böyle aklınıza gelmesin. Ya düşünün ki bir şehrin içinde kaç tane market var? A marketi kapatırsa B marketine giderim. B marketinde işlem mi yaparım ya? Yani farklı farklı borsalar yok mu kardeşim? Orada sen almışsındır, tamam. Ders edecek. Çek. Çek ya da soğuk cüzdana ya da başka borsaya aktar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Niye zararın varsa niye satasın ki? Düşüş şu an alım fırsatı mıdır? Onu birkaç gün beklemeniz lazım. Ama tepeden giren
Hatta şu diplerden alanlar, 40 seviyelerinden alanlar, yani 70 seviyelerinde falan kar almamışlarsa da, stop loss koymuşlarsa stop lossları patlamıştır. Yeni bir giriş için acele etmemeleri gerekir. Nakitte kalmaları daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi her şey bu kadar bu akşam. Ne kadar saatimiz oldu? 21'i geçtik. Yayınımız ne zaman başlamış? Bir de ona bakalım. 19.45, 20.45, yani idare etmiş ya. Bu ara bağış yapan kardeşlerimizin listelerine hemen hemen baktık. Mesut Besili, ona baktık. Ankara RLC bakıldı arkadaşlar. Mehtap kardeşimizinkine baktık. Ufuk kardeşimizinkine baktık. Bekir Akan kardeşim, ben her zaman buradayım bölümünden, katıl butonundan üye oldu. Çok teşekkür ediyorum Bekir kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Kripto coin çarşısına tekrar hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar, yani yayınımıza, kanalımıza destek veren bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu piyasa düzelir arkadaşlar. Her gün böyle olmaz. Onun için ne yapıyoruz? Sabır diyoruz. İlla ki dayanamayanlar da ne yapsın? Ekranlardan uzak dursun. Bakmayın arkadaşlar ekranlara diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize sonsuz saygılar, sevgiler güzel kardeşlerim. Yarın inşallah akşam üzeri tekrar güzel bir yayınla karşınızda olmak dileğiyle, ümidiyle diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın.